Arkadaşlar hepinize Sakarya Renault Ernaz'dan selamlar. Bugün buraya Renault Clio için geldim. Clio çok fazla isteniyordu. POV sürüşünü çok fazla istediniz. Yorumlarda gördüm. Ben de buraya geldim. Sağ olsun Renault Ernaz bize araç çekim konusunda çok fazla yardımcı oluyor. Arkamda bir Renault var. En dolu paket, böyle RS Line ne ararsanız var arabada. Ve tasarımı da çok güzel. Anahtarı da aynı şekilde. Ben bu anahtarı çok beğeniyorum bu arada. Sevmeyeniniz var mı? Yorumlara yazabilirsiniz. Biraz büyük sadece ama böyle tatlı duruyor ya. Arabanın rengiyle uyumlu olsa çok daha güzel olurdu ama. Güzel, dolu dolu, böyle tarz bir araba, mavi renkte. Tam benim böyle istediğim tarzda, dikkat çekici tarzda. Ama bunda böyle bir sunroof isterdim. Şöyle sunroof'u açıp bir gezecektim bununla. O zaman aşırı güzel olurdu. Bir de arkada şöyle bir renk de var bak. Bu da çok tatlı, bu da güzel. Ama mavi RS Line'a daha çok yakışmış. Yani koyu mavi daha çok yakışmış. Daha ağır göstermiş arabayı. Clio 5, RS Line test sürüşüne başlıyoruz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Karşınızda Renault Clio. Videonun başında da bahsettiğim üzere bu araç Clio'nun ikon paketi. İkon paketin üzerine RS Line yani spor görünüm paketi alıyorsunuz. Gördüğünüz üzere tamponlar değişik. İçeride bir koltuklar var. Görmeniz lazım ya. Böyle içine oturuyorsunuz, böyle sanki hani bir kavuğun içine girmiş gibi oluyorsunuz. Göstereceğim ben size şimdi birazdan. Hızlı dışarıya anlatacağım çünkü hemen sürüşe geçmek istiyorum. Bu araçta 1.0 turbo 100 beygir bir motor var. Xtronic CVT şanzımanla desteklenmiş. CVT şanzımanını da göreceğiz. CVT şanzımanlar konforlu oluyor biliyorsunuz. Çok fazla performans hissi veremiyor ama bakalım bunu da alabilecek miyiz? Beraber deneyeceğiz, göreceğiz. Şöyle arkadan baktığımızda yani şimdi Clio önceki nesline göre çok daha şık olmuş. Ben biliyorsunuz Clio 4'ü uzun kilometre kullandım. İstanbul'a gittim. Yani bu arabanın bütün sürüş izlenimlerini, tasarımını, her şeyini böyle detaylıca inceledim. Benim en çok merak ettiğim bu arabada ne biliyor musunuz? Rüzgar sis var mı? Yol sis var mı? Bunlar ne düzeyde? Bunları çok merak ediyorum. Clio 4'e göre onları kıyaslayacağım. Böyle uzaklaştığınızda arkadaşlar kendi kendine kapıları kilitliyor. Bu konuda çok sevdim. Bak yanına yaklaşıyorum şimdi. Herhangi bir tuşa basmıyorum. Önce stoplarını yaktı, sonra kapıları açtı. Bu konuda da çok tatlı. Önce stoplarını yakıyor. Hani geldiğini anlıyor senin. Karşılıyor. Sonra kapılarını açıyor yanına çok yaklaştığında. Yani gelip buradan düğmeye de basabilirsiniz ama bu sistem bence çok daha güzel. Bu daha çok hoşuma gitti açıkçası. Çoğu arabada bu yakınlık uzaklık sensörü yok. Sadece yanına geldiğinizde tuşa bastığınızda açılıyor. Bak şu anda uzaklaştım ve kapılarını kilitledi. Arkada RS Line'ın şöyle güzel simgelerini görüyoruz. Ortada kameramız var. Ona da bakarız. Kalitesine bakarız. Alt tarafta gri parçalar var. Bunlar hep RS Line eklentisi ve egzoz da güzel duruyor bak. Egzoz da hoş duruyor. Jantlarımıza baktığımızda şimdi bak Bridgestone jantla gelmiş bu araç. 205 45 R17 bir jantı var. Ama bu arabaya yakışmış. Biraz böyle koyu griye kaçıyor. Hoş durmuş. Farlarını şöyle yakayım sizlere. Biliyorsunuz bu arabalarda led farlar standart ama bunda C far var. Bu C şeklindeki far bir üst pakete geçtiğinizde, taş pakete geçtiğinizde geliyor. Böyle. Bence içeri geçelim artık. Sürüşe başlayalım. Sürüşte ben size daha fazla detayları vereceğim. Ama şu önce size koltukları göstereyim mi be? Şunun desenleri, yan destekleri çok tatlı değil mi ama? Yani direkt böyle sanki spor arabaya biniyormuş hissi veriyor. Bu koltuklar çok güzel. Yani B sınıfında düşünüyorum. Başka bu tarz bir koltuk sunan var mı acaba? Siz hatırlıyor musunuz? Benim şu an aklıma gelmedi. İç konsolumuz da böyle. Zaten siz bunu detaylıca göreceksiniz. Şimdi GoPro'yu bağlıyorum. Sürüşe geçiyoruz. Arkadaşlar burada İzmit'ten de bir arkadaşımızla denk geldik. O da Renault Master'ını getirmiş. Beraber muhabbet ettik. Hoş sohbet oldu. Buradan da kendisine selamlıyorum. Hadi kaçıyorum ben. Görüşürüz. Arkadaşlar kamerayı bağladım. Test sürüşümüze geçiyoruz. Hadi görüşürüz. Valla böyle sizlere denk gelmek çok hoş oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi ben içerideki görüntümü ayarlayayım. Hemen sürüşe geçelim. Bakın anahtarımızı burada gördüğünüz üzere koyuyorum. Şuraya koyacağım. Anahtarın burada yeri var. Şöyle. Ya koltuklar dediğim gibi çok güzel. Şu an beni tamamen sardı. Şu direksiyonumu biraz daha aşağı indirmek istiyorum. Kadranları rahat görelim. Direksiyon mükemmel. Bak şu an dokunuş hisleri çok güzel. Onu fark ettim. Start stop tuşumuz var tabii ki. Anahtar çalıştırmamız var. Frene basıyorum ve ilk çektiğim zorluk sesi kapatmak oldu. Burada bir tuş arıyorum ben. Tuş çok hoşuma gidiyor. Ekranımızda hayalet mor bize bakıyor. Burada ekranımızda navigasyon varmış. Apple CarPlay de var. Onu da size göstereceğim. Geri ses taktık bakalım. 360 derece park kameramızda buradan gözüküyor. Şöyle yanlara bakabiliyoruz. Şöyle komple park sensörünü açabiliyoruz.
Bir sürü seçeneğimiz var arkadaşlar. Kamera çok aşırı net, kaliteli değil, onu söyleyeyim. Bak bu arada şu detay bana geçen de hatırlattı arkadaşlar. i20 videosunda söylemiştim. B sınıfında elektrikli el freni var bu araçta. Bu da çok güzel bir donanım arkadaşlar. Auto Hold'la beraber ikisinin olması çok hoş. Şöyle arkamızda bak buradan görerek gidebiliriz. Direksiyon yumuş yumuş. Acaba giderken bu kamerayı açabiliyor muyuz? i20'de o benim çok hoşuma gitmişti. Bu araç 1.0 100 beygir Xtronic bir şanzımana sahip. Turbo benzinli bir araç. Biliyorsunuz CVT şanzımanlar gayet sağlam şanzımanlar. Yola çıkamayacağız. Biraz bekleyelim. Biraz sıkıntılı burası. Evet. Bak yanımıza bisikletli geldi, hemen onu gördü. Çok basmak istemiyorum. Araç soğuk şu anda. Şöyle camlarımızı temizleteyim. Birazdan gazlayacağım, size göstereceğim. Böyle 6 noktadan beraber atıyor. İlk fark ettiğim ne biliyor musunuz? Cam çok eğik. Sürerken onu fark ettim. Aşırı bir eğiklik var camda. Tavan da siyah ya, böyle Ares sportif konusunda içeriği simsiyah yaptı. Güzel. Ben biraz böyle karanlığı sevmiyorum ama bu tarz şeylerden de hoşlanan insanlar var. Burada kırmızı çizgiler şu an dikkatimi çekti sürüşte. Yani şu an içeride elit bir hava var, onu söyleyeyim sizlere. Tabii ki plastikler yumuşacık bu araçlarda. Şöyle dolu paketlerde yumuşak, alt paketlerde biraz daha sert oluyor. Buralar yumuşak, şuralar yumuşak. Hatta şurası daha yumuşak. Bunlar güzel ince detaylar. Şu an start stop çalışmıyormuş arkadaşlar. Yeşilimiz yandı. Bir basayım bakalım gaza. CVT nasıl atıyor vitesleri. Şimdi burada 70'i geçmiyoruz arkadaşlar. Burada radar riskimiz var. Ama gayet güzel kalktık. 50-60 km hızlarla gidiyoruz. Şöyle farlarımı da yakayım da. Gene güzel bir yer, böyle buradan kalkarız. Araba hafiften ısındı. Bir sizinle şöyle kalkış yapalım bakalım. Bak şu anda otol tutuyor. Arkadan hafif bir ses geliyor. Otolun tutuş sesi. Kalkıyorum. Şu an dip gazım. ...70'te kesiyorum arkadaşlar. Ben ileride daha da güzel size göstereceğim. Arkadan yine o ıslık sesi böyle hafif hafif geliyor. 1.0 TC motorda da o 1.3 TC'de olan güzel turbo ıslık sesi var. Kalkışı güzel, lineerde, böyle koltuğa aşırı derecede yaslamıyor ama bu motor sizi üzmez. Onu fark ettiriyor size. Ayrıca şöyle düşünmeyin. 1.0 motor işte arabaya bindik 5 kişi çekmez. Bu tarz sıkıntılarınız olmayacak arkadaşlar. Emin olabilirsiniz bu konuda. Herhangi bir sorun çekmeyeceksiniz. Artık o motorlar eskide kaldı. O tarz bir durum yok. Atmosferik motorda tabii ki böyle problemler olabilir. Biraz yüksek devir çevirmeniz gerekebilir ama turbo motorlarda böyle bir sorun yok. Bilginiz olsun. Burada şerit ikazları var. Mesela devreye alalım bunları. Şöyle normal standart bir kalkış yapalım. 3000 devir bandında geçiş yaptı. Şimdi arkadaşlar bu araba nasıl CVT anlamış değilim. Size söyleyeyim, bak CVT'de böyle araba hı yapar, durur, böyle araba ilerlemeye devam eder. Hani devir bir yerde sabit kalır, araba hızlanmaya devam eder. Ama böyle bir şey yok. Bunda ben vites geçişleri hissediyorum. Yani sanki böyle yapay vites geçişleri yapmışlar gibi. Ama bildiğiniz tork konvertör, bak vites düştü sanki böyle. Tamam mı? Heh. Şimdi sanki yükseldi. Yani böyle acayip bir şekilde size CVT hissi vermiyor o araba. Bildiğiniz tork konvertörlü hissi alıyorum şu anda. İlk fark ettiğim sessizlik ama bak. Onu size söyleyeyim. Rüzgar sesi konusunda böyle dışarıdan yalıtılmış hissediyorum şu an kendimi. Sessizlik konusunda Clio 4'e göre büyük bir çağ atlamışlar. Ben daha ileride böyle 100 km hızlara çıkacağım. O zaman daha net anlayacağız. Burada bizim modlarımız var arkadaşlar. Şöyle sport modumuz varmış mesela. Böyle eco modumuz varmış. Bakın ekran komple değişti. Biz bunu bir sport alalım. Şimdi daha bir atik oldu sanki. Vallahi gideceğim diye uğraşıyor ya. Direksiyon da bu hissi çok iyi veriyor bak. Oo ya bak, size abartmıyorum. Direksiyon hissini aşırı derecede iyileştirmişler. Aşırı derecede bak. Ya abartmıyorum ya. O kadar diyorum size. Bu arada arkamızda Honda yanaştı. Clio 4'te direksiyondan hiç his alamıyordum. Hatta bundan bahsetmiştim uzun yol videosunda. Yani böyle direksiyon boş gibiydi, anladınız mı? Yumuşak, çok yumuşak, bir şey demiyorum. Ama herhangi bir his yoktu. Ama bunda o hissi aldım şu anda bak. İleride daha iyi göstereceğim. Virajlı bir yol var ileride. Orada daha iyi anlayacağız. Evet şimdi. Şimdi biraz daha rahatız. Burada hız sınırı 110 civarında. Evet bildiğiniz aralarda vites geçişleri oluyor ya. Ve çok güzel hızlanıyor. Peki selektörler nasıl?
Peki bu şerit takip olayını mesela şu anda şeritleri tanıdı. Bırakalım bakalım. Titreyerek uyarıyor. Evet bakın şeride sokmuyor ancak sadece sizi uyarıyor. Bunda şerit takip değil de şeritten çıkma uyarısı var. Sanırım yurt dışındakilerde şerit takip özelliği de var. Şu ilerideki virajda görmek istiyorum. Corolla bize izin verirse eğer. Çok güzel titriyor. Öndeki arabayla 0.8 saniye, 0.7 saniye, 0.6 saniye. Wow. Saniyeleri gösteriyor. Ne kadar saniye bir farkımız var. Arkadaşlar yani şu an bana Clio acayip bir güven hissi veriyor ya. Ciddiyim, çok güzel bir güven hissi veriyor. Frenlerimiz çok sağlam. Ya çok yaklaştınız diyor. Şöyle şeyi görmek istiyorum. Şimdi 120 ile giderken devirimiz nasıl oluyor? Sabit 120'de. CVT'de şimdi devir diye bir şey yoktur. Aslına bakarsanız. Her devire göre kendini ayarlar ama şu an 117 ile, bak şimdi gaz istedim o yüzden. 116, 117 ile 2500 civarında gidiyor. Biraz daha yavaşlayalım. Şöyle aracın arkasına geçelim. Ya öndekiyle arasındaki saniyeyi göstermesi acayip bir şey. Şuraya bakın. Bak şimdi 0.6 saniye, 0.7 saniye. Aradaki farkı saniye bazında söylüyor size. 100'de sabit gitmek istiyorum. Hatta gelin size hız sabitleyicisiyle göstereyim bunu. Şu anda hız sabitleyicimiz 100'de arkadaşlar. Ve devirimiz 2400 civarında. 2300'e düştü. Ya CVT'de şimdi tam bir devir olayı yok. Onu söyleyeyim. Bir de size gürültü söyleyeyim. Rüzgar gürültüsü ciddi manada kesilmiş. Bunda hemfikiriz. Onu size söyleyeyim. Teker gürültüsü alıyorum. 17 olduğu için gürültüyü almam normal geliyor. Ancak rüzgar konusunda beni çok mutlu etti. Ben Clio'nun asıl neyi merak ediyorum biliyor musun? 1.0 en boşu var ya, onu çok merak ediyorum. Eğer ki o da buna benzer bir his verirse mükemmel olur. Şuraya karşıya girip bir dönüş yapalım arkadaşlar. Buradan U dönüşü tehlikeli olur. Bu arada burası da Poyrazlar. Eğer ki Sakarya'ya gelirseniz uğrayın buraya da. Poyrazlar'da bir mangal yapın. Yol biraz yoğun. Selektörler çok güzelmiş ama. Biraz fazla selektör attık ama çok güzelmiş. Onun nasıl farları var öyle. Mesela ilk gaz tepkisi falan böyle çok tatlı, sorunsuz. Ya CVT'nin şöyle bir olayı var. CVT bozulmayacak, arıza yapmayacak bir şanzıman. Öyle düşüneceksiniz. Uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz bir şanzıman. Bu arada çukurlardan geçtik. Gayet güzel karşıladı. Öyle tangur tungur yapmadı. Şurada büyük çukur var, bakalım. Evet, yani büyük bir jantımız olmasına rağmen baksanıza bak. Hiç CVT bir yapmıyor. Siz de fark edeceksiniz. Ve motor sesi yok. 5500 devir çeviriyoruz. Hiç belli bile olmuyor. Geliyor mesela 6000'e doğru yaklaşıyor. Vites atıyor. 6000'e yaklaşıyor. Vites atıyor. Vites atmıyor da vites atıyormuş hissi veriyor. Buradan biz bunu biraz da ekoya alalım. Sakin gidelim. Hemen ekranımız değişti. Clio'da ne gördüm kötü olarak onu söyleyeyim. Hani yol sesi mesela i20'den iyi. Onu söyleyeyim. Yol sesi konusunda i20'den güzel. Motor sesi yok. Bence genel olarak B sınıfına göre yalıtımı güzel. Motorun çekişi güzel. 1.0 motor bu arabayı gayet güzel yürütüyor. Onunla ilgili sorun yok. Bak hatta şu an dinleyin. Temiz asfaltta, yeni güzel asfaltta çok daha sessiz. Yakıt konusunda da bu araçlarda çok fazla yakıtlar olmaz. Artık o yüksek yakıtlar yakan benzinli araçlar yok arkadaşlar. Çok daha az yakıyor bu arabalar. Şu anda 7.6 görüyorum ekranda. Ben sıfırlamayı unuttum. Ancak bunu ben sıfırlayabilir miyim? Evet. Şu an sıfırladık arkadaşlar. Biraz da böyle gidelim bakalım, sakin. En sonunda hani size bir değer olur, onu gösteririz. Klima sistemimiz dijital. Hatta biraz ısıtmak istiyorum, içerisi soğuk. Park asistanımız var. Bunu da gösterebiliriz belki güzel bir yer bulursak. Şurada kamera sistemini, işte bak kamera sistemini açamıyorum arkadaşlar. Şu kamera sistemini açmak isterdim açıkçası. Ayrıca bu arabada Apple CarPlay'imiz de var. Apple CarPlay'i kullanmayı çok severim. Hatta geçen de bir arkadaş dalga geçiyor bende, diyor ki
Tofaş videosunda abi Apple CarPlay'i bağlamayı unuttun diyor. Ben her videoda böyle Apple CarPlay'i bağlayıp sizlere gösteriyorum ya. Şöyle sola geçelim. Keşke şerit takibi olsaydı bak, kötü yanı. Şerit takibi olmasını isterdim. Bu fiyat bandında, bu kalitede, bu kadar güzel bir araba yapmışsın ama hani şerit takibini de koysaydın gayet güzel olur. Ben adaptif istemiyorum. Ben hız sabitleyici kullanan biri de değilim. Öyle söyleyeyim. Kendim için konuşuyorum. Ama şerit takibi olsaydı böyle çok keyifli olurdu. Acaba gizli özellik falan onunla açılabilir mi böyle bir şey, bilmiyorum. Ya çünkü sistem var yani. Direksiyon titretiyor. Şeritleri de okuyor. Sadece direksiyon çevirmek kalıyor. Bence bunun var ya böyle bir gizli özellik mevzusu olabilir. Bunun bir araştırılması lazım. Clio sahipleri eğer böyle bir şeyler araştırmışlarsa, haber verirlerse sevinirim. Apple CarPlay yoksa tam ekran mı? Vallahi güzel. Şunu şöyle... Arkadaşlar Apple CarPlay neredeyse tam ekran gözüküyor. Gördünüz mü? Bayağı büyük bir yer kaplıyor. Ben bu olayı seviyorum. Yani küçük olduğunda şöyle bazı ekranlar var, tamam mı? Kocaman ekran yapmış adam ama şöyle küçücük bir yerde Apple CarPlay gösteriyor. Hoş değil. Bunda çok hoş olmuş. Başka neler var mesela? Evet, Apple CarPlay'de en güzel yer burası. Ya Renault'un diğer modellerinde şey vardı. Hoparlörden ses veriyordu. Böyle uzay aracı sesi, işte böyle spor bir aracın sesi. Bunların seslerini veriyordu. Acaba bu araçta var mı onu bilmiyorum bak. Onları genelde gizli özellikle açıyorlardı. Çünkü Renault'ların da gizli özelliği var, bilginiz olsun. Selamlama falan yapıyor Renault'ların bazı araçları böyle gizli. Ben görüyorum, Instagram'da karşıma çıkıyor sürekli. Onları da araştırabilirsiniz sizler de. Biraz daha ulaşılabilir modellerini de test etmeyi çok istiyorum. Özellikle Touch paketi kullanmayı çok istiyorum. Touch ülkemizde çok fazla satıyor. 1.0 TC Touch'lar çok güzel olacaktır. Sizler de aynı şekilde Renault'larınızdaki deneyimlerinizi bana iletin. Şimdi biraz sakin kullanıyorum. Bu arada yakıtımız 3.7'lere kadar düştü. Çok düşük. Ağır gidiyorum bayağı. Şu an Eko'da ya. Gaz tepkisi öldü. Basıyorum yemiyor. Şimdi biraz dibe kadar basınca oldu. Allah'ım, sürekli selektör yapmak istiyorum. İşin güzeli ne biliyor musunuz? Bunun en boşluğunda da led far var. Aynamız çok şık. Genelde Renault bu tarz şeylere önem vermez biliyor musunuz? Böyle ince bir ayna yapar, koyar geçer. Ama bunda kararan güzel bir ayna var. Şurada aydınlatmalarını görüyorsunuz. Şöyle aydınlatmaları da biraz yakayım. Hava karanlık oldu iyice. Bu arada şöyle kablosuz şarj sistemimiz de var. Şunu şuraya atıyorsunuz arkadaşlar. Ve bakalım ne oldu. Evet, şu an şarj başladı, gördünüz mü? Telefonum şarj olsun biraz. İçeride ineceğim. Aynalarımız katlanıyor. Aynalar giderken katlanıyor mu merak ettim, ona da bakayım. Gayet güzel. Sizlere anlatabileceğim başka ne var diye bakıyorum bu arada. Şu ekranın ayarlarına gelmek istiyorum. Aydınlatmamızı... Evet, içerinin aydınlatmasını açıyoruz. Ambiyanslarımız gelsin. Şimdi size ambiyansları göstereyim. Ben ambiyanslara bayılıyorum. Şunu fark ettim. Şuradan böyle güzel tatlı bir mor ışık vuruyor aşağıya. Burada aşırı derecede kaliteli bir ışık var. Çok güzel duruyor gece. Çok hoşuma gitti şu. Burada elinizi atacağınız yerde bir aydınlatmamız var. Aynı şekilde sağ tarafta var. Ama ne istedim? Benim araçta da var ya, şöyle göğüste bir mor led güzel olurdu bu arabaya. Mor arabalara çok yakışıyor. Şurada şöyle inceden onu da siz çekersiniz. Çok zor bir iş değil. Çok tatlı olurdu. Arkadan böyle yansıyarak gelecek. Mis gibi olurdu. Diyorum ya, içeride kalite hissi çok güzel. 4'e göre. Ben bu kadar değişeceğini düşünmüyordum. Onu söyleyeyim. Hani siz de eğer ki böyle inanamıyorsanız benim dediklerime, gelip test edin bence. Direksiyon hissinin bu kadar fark edeceğini, bu kadar güven veren bir hale geleceğini düşünmüyordum ben. O kopukluk, aradaki bağ kopukluğunu çözmüşler. İçerideki renkleri değiştirelim mi? Bak, yeşil yaptık. Sizce hangisi güzel? Şöyle mavi, açık mavi var. Diyorum ya, ben moru biraz yakıştırıyorum. Ama şimdi bu da ne oldu biliyor musunuz? Dikişlerle aynı oldu. Bu da güzel oldu. Vallahi Renault'a test konusunda çok teşekkür ederim. Böyle güzel, keyifli bir şekilde test yapmak bir bayide çok hoşuma gidiyor. Baksana, saat 5.45, biz burada test sürüşü yapıyoruz. Artık onlar işten çıkacaklar, biz buradayız. Nasıl arkadaşlar? Clio'nun sürüşünü beğendiniz mi? Güzelce gazladık. 1.0 motoru sizlere gösterdim gidişini. Öyle mükemmel gitmiyor ama şimdi Renault Clio'nun da şu avantajı var. Bunun 1.3 TC motorları var. 130 beygir. Onları da alabiliyorsunuz. Eğer ki onu alırsanız zaten bu araba uçar gider, öyle söyleyeyim sizlere. Onda bir de EDC var. EDC'de şimdi vites geçişlerin çok daha net oluyor. Böyle çift kavrama şansı var, biliyorsunuz EDC. EDC'de çok daha böyle net geçişler, daha da hızlı gidebilirsiniz 1.3 TC'de. Onu da kullanan arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Böyle kurcalamak istiyorum biraz da. Evet. Bir şarkıya bakalım. Baslarda bir zayıflık var. Bu kadar zayıf olamaz bas. Ona bakmak istiyorum. Diyelim.
Ses diyelim. İşte diyorum ya hani elinizin biraz alışması lazım. Ortam, balans, yeri çok hızlı ama. Ekran çok hızlı. Tabi baslar düşük. Dönüş kapasitesine bakalım. Arkamız boş. Şöyle bir fren yapalım. Gayet güzel. Frenlerimiz tutuyor. Frenler güven veriyor. Buraya kadar arkadaşlar yakıtımız 5.6. Yani bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Siz ekonomi yapmak istediğinizde bu araç size ekonomiyle karşılık veriyor. Clio'cum geliyor musun? Ha bu arada sesimizi alacaktık. Tizleri biraz azaltayım. Ortaya şöyle alalım. Bu aracı kullanan kişi sanırım bassları çok sevmiyor. Ya mükemmel değil arkadaşlar ama güzel bir ses sistemi var. Bassları falan hissediyorsunuz. Kameramı açayım şöyle. Bak önde de kameramız var. Şu an ön tarafı gösteriyor bana. Kamera kaliteleri çok yüksek olmasa da güzel işe yarıyor. Şöyle yan tarafımı şu an mesela göremiyorum. Bak buradan yan tarafımı şöyle izleyin. Herhangi mesela öyle otopark demirine falan çarpmamış oluyorsunuz böylece. Otoparklardaki mantarlar var ya, o mantarlara böyle çok fazla çarpan oluyor. Bu o konuda kurtaracaktır. Çevremizde şöyle park sensörleri görüyor. Bu konuda sevdim bu aracı. Aracımızı parka aldık. Oto zaten el frenini çekecek şimdi. Aracı kapatıyoruz. Arkadaşlar Clio incelemesinden bu kadardı. Bilmiyorum sevdiniz mi sürüşünü? Nasıl buldunuz? Benim çok hoşuma gitti sürüşü. RS-Line'ın özellikle hem dışarıdaki tasarımı hem içerideki o sürüş hissi olarak gayet güzeldi. Beni mutlu etti. Klasmanında çok ciddi rakipler var. Ancak bu da onlara kafa tutabilecek seviyede, onu söyleyeyim sizlere. Bu arada bu aracın yurt dışı versiyonlarında burada büyük bir ekran görüyor, haberiniz olsun. Daha güzel. Böyle videodan bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Her şeyi değinmeye çalıştım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Seviyorum sizleri. Diyorum ya, şu LED'e bayıldım. Şiris Elit.